Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tepsi poğaçası yapacağız. Yapımı oldukça kolay, yumuşacık ve çok lezzetli bir tarif. Umarım sizler de bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Poğaçamız için yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı dolusu şeker, bir paket kuru maya ilavesi yaptıktan sonra çırpma teliyle maya eriyene kadar iyice karışımı çırpıyoruz. Evet, maya tamamen açıldı. Şimdi yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ayçiçek yağı ve 1 adet large boy yumurtanın beyazını ilave ediyoruz. Sarısını da poğaçanın üzerine sürmek üzere bir kenara ayırıyoruz. Malzemelerin tamamı iyice karıştı. Yoğurma kabının içerisine artık tuz ve unu ilave edebiliriz. 1 tatlı kaşığı tuz, 5 su bardağı da un kullandım. Hatta 5 su bardağından birkaç yemek kaşığı da fazla un kullandım. O da detaylı göstereceğim. Şimdi bunun bir miktarını yoğurma kabının içerisine ilave ediyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Kullanacağınız un miktarı ununuzun kalitesine, markasına ve kullandığınız yumurtanın boyutuna göre değişkenlik gösterecektir. Ben 5 su bardağından sonraki kıvamı gösterdim sizlere ve bir yarım su bardağı daha un ilavesinden sonra artık hamuru toparladım. Çok koyu bir hamur elde etmiyoruz. Sert bir hamur olmaması gerekiyor. Oldukça yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. O yüzden unu yavaş yavaş ilave edelim. Kesinlikle sert bir hamur yoğurmayalım. Hamur istediğim dokuya geldi. Sakız gibi uzuyor. Hafif ele yapışıyor ve çok yumuşak bir dokusu var. Şimdi geri kalan malzemeleri ilave ediyorum. Hamurun içerisine 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri ve 50 gram beyaz peynir ilavesinden sonra 8-9 dal kadar da ince ince kıyılmış saplarından ayrılmış dereotu ilavesi yapacağım. Sizler içerisindeki peynir ve dereotu miktarını damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Yumuşak bir hamur yoğurduk ve yumuşak bir hamurla birlikte peynirleri ve dereotunu da iyice tekrar bir 5 dakika kadar yoğurup hamuru dinlenmeye alıyoruz. Hamurumu 1 saat boyunca dinlendirdim. 1 saat boyunca hem dinlenmiş hem de mayası gelmiş oluyor. Bulunduğunuz yerin sıcaklığına göre 1 saatten az ya da fazla sürebilir mayalanma süreci. Şimdi hamuru güzelce toparlayıp üzerini kapattıktan sonra 1 saat hamuru dinlenmeye alıyorum. 1 saatin sonunda gayet güzel bir şekilde hamurumuz 2 katına ulaştı. Şimdi hamuru son bir kez burada yoğuracağız. Bütün havasını alacağız ve maya kokusundan böylelikle kurtulmuş olacağız. Kullanmış olduğumuz ölçülerde bir hamur 30 santimlik bir tepsiye tam olarak sığıyor. Şimdi 30 santimlik yuvarlak bir tepsiyi masanın üzerine aldım ve içerisine kesmiş olduğum yağlı kağıdı yerleştirdim. Bir miktar yoğurup havasını almış olduğumuz hamuru da tepsinin ortasına yerleştiriyorum ve elimi çok az bir ayçiçek yağı ile ıslattıktan sonra hamuru tepsiye yaymaya başlıyorum. Poğaçaya şekil verirken tüm yüzeyi eşit bir oranda hamuru yaymaya dikkat ettim. Bir tarafı ince bir tarafı kalın olsun istemedim. Sizler de dikkat ederseniz daha güzel bir görüntüsü olacaktır. Şimdi bir hamur kartı yardımıyla poğaçayı baklava dilimlerine ayırıyorum. Sizler dilediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz.
Evet, poğaça istediğim görüntüye ulaştı. Şimdi poğaçanın üzerini örtüyorum ve yaklaşık 15 dakika yer mayası için dinlendiriyorum. Poğaçayı ne kadar dinlendirirseniz o kadar güzel sonuç alacaksınız. Evet, 15 dakikanın sonunda poğaça çok güzel bir şekilde büyümüştü. Gördüğünüz gibi yer mayası gayet güzel bir şekilde geldi. Şimdi bu esnada fırını 180 derecelik ayara alıyorum ve alt üst ayar fan çalışır şekilde ısınmaya bırakıyorum. Fırın ısınırken bizler de üzeri için ayırmış olduğumuz yumurtayı poğaçanın üzerine sürmeye başlayalım. Dilerseniz burada yumurtanın içerisine bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yaparak yumurtayı sürerken kolaylık sağlayabilirsiniz kendinize. Evet, hızlıca yumurtayı poğaçanın üzerine sürüyorum ve üstüne bir miktar mavi haşhaş serptikten sonra ısınmış olan fırına poğaçayı yolluyorum. Ben poğaçamın üzerine mavi haşhaş serptim. Sizler çörek otu ya da susam kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere görüntüsü güzel, lezzeti de gerçekten çok güzel ve çok yumuşak bir poğaça. Şimdi ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst ayar fanlı çalışır fırına poğaçayı yolluyorum ve 35 dakika boyunca altı üstü iyice kızarıp pişene kadar bekliyorum. Benim fırınımda 35 dakikada poğaçam pişti ama sizin fırınınızda daha erken ya da daha geç pişebilir. O yüzden lütfen poğaçanızı kontrollü bir şekilde pişirin. Benim poğaçalarımın altı üstü gayet güzel bir şekilde kızardı. Şimdi poğaçaları bu tepsinin içerisinden çıkarıp terlemesini önlüyorum. Bir tepside ilk sıcağı çıktıktan sonra sizlerle birlikte kıvamını test etmek istiyorum. Evet, poğaçanın ilk sıcağı çıktı. Oldukça yumuşak bir poğaça. Zaten görüntüsünden de anlayabiliyorsunuz. Ve sunumu da çok kolay bir poğaça. Gördüğünüz üzere kopartıp servis edebiliyorsunuz. Çocuklar da bunu yerken gayet keyif alıyorlar. Kopararak istedikleri kadar alabiliyorlar. Gerçekten her şeyiyle çok çok beğendiğim bir tarif. Umarım sizler de bu tarifi beğenirsiniz. Umarım sizler de denersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.